Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Visual Studio Code'un kurulumunu ve Türkçeleştirmesini göreceğiz. Başlayalım. Önce şunu kapatayım. Şimdi ilk önce ben google.com'a giriyorum. Bunu biraz daha yavaşlatalım. Tamam. Şimdi buraya direkt visual boşluk studio Code yazıyorum. Yani Visual Studio Code. Visual studio Code. Enter'lıyorum. Buradan ilk şey zaten direkt olarak ilk şey Visual Studio Code. Buraya tıklıyorum. H ile dolaşıyorum. Download for Windows. Bir kere 1'e basıp bu tuşa bastığınız zaman Download for Windows Stable diyor. Tıklıyorum buna. Böyle bir hata verdiyse eğer bir kere Shift F6 yapıyoruz. Direkt burada sakla diyor zaten. Sakla butonunda boşluk yapıyorum. İndiriliyor. Şimdi dosyamızın indirilmesini bekleyeceğiz. Bu bilgisayarda Visual Studio Code yok. O yüzden Visual Studio Code'u baştan sona kadar kuracağız. Türkçeleştirmesini de beraber yapacağız. 46 MB inmiş. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. 52, 55, 57. Bu arada dediğim gibi yalnızca Eloquence kullanıyorum. Çünkü zaten bunların tamamı İngilizce olacağı için. 69, 73. Tamam. Şimdi dosyaya boşlukla tıklıyorum. Aç diyorum. Lisans anlaşmayı kabul ediyorsunuz diyor. Edelim. Bir kez tap yapıyorum. Bir kez yukarı yapıyorum. Anlaşmayı kabul ediyorum. Geldim. Tap yapıyorum. Sonraki diyorum. Tamam, burada yükleyeceği klasörü gösterdi bize. Hiç buraya müdahale etmeden taplarla sonrakini buluyoruz. Alt S'ymiş sonrakiler bu arada. Yine bize klasörün ismini soruyor ne oluşturayım diye. Başlık menüsüne klasör oluşturulmasın. Gerekiyor. Sonraki diyoruz. Masaüstü simgesi oluşturulsun. Bunu işaretleyelim. Ve aşağı yukarı oklar. Aşağı yukarı oklarla dolaşıyoruz. Path'a ekle. Bu işaretli kalsın. Çünkü Python'daki kurulum şeyinden hatırlayacaksınız. Bir şeyi yolda eklemek onun kısa yolca sistem tarafından tanımlamasına ve direkt kısa yolla açılmasını sağlıyordu. Bunu da işaretleyin. Yani Windows gezgini menüsüne kod ile aç seçeneğini ekleyin. Bazı pay dosyalarımızı buna sağ tık yaparak direkt kod ile açıklayacağız ve Visual Studio Code'da bu dosyalarımızı açabileceğiz. İşaretledik. Bunda klasöre kod ile aç. Bunu da işaretledik. Windows gezgin dizinde kod ile aç menüsünü ekle. Burada mesela atıyorum 4-5 tane dosyadan ya da işte daha büyük dosyalarda, projelerde çalışırken bu sefer programlarımızı klasör içerisine yerleştireceğiz. Atıyorum işte finans klasörü gibi. Bu finans klasörü ya da uygulama klasörü içerisine sağ tıklayıp klasörü direkt açıp oradan dosyalar arasında kontrol tablarla falan dolaşabiliyoruz. Bu da o yüzden önemli bir özellik. Bunu da işaretliyoruz. Kod uygulamasının desteklediği dosya türleri için yani işte PyC, bla 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 bla. Hani çalıştığınız programlar işte PHP, PHP olabilir. Direkt enterlayınca Visual Studio Code'da açıyor. İsterseniz bunu da işaretleyebilirsiniz. Zaten varsayılan olarak işaretli bende.
Şu an işaretli bırakıyorum. Ve puff'a ekle. Bu da zaten işaretli. Şimdi devam edelim. Niye iki tane puff ekli bilmiyorum, var bilmiyorum da. Sonraki. Evet, tüm ayarları yaptık. Artık kur dediğim zaman Visual Studio kuracak. Kur diyelim. Kurmasını bekliyoruz. Hala kuruluyor. Hem sistemde bir yanıt vermesini bekliyorum. Visual Studio uygulamasını çalıştır. İşaretli burada. İşaretli kalsın. Bitti diyelim ve Visual Studio gelsin. Tamam, geldi. Şimdi Markdown, tamam, yapılı olarak işaretli diyelim. Burada birkaç şeyden bahsediyor. İşte senkronize et, bir şeyler. Şimdi ana uygulamamız geldi. Burada JAWS kullanıcılara Insert Z'yi kullanarak şey açabilirler. Sanal dolaşım modunu açabilirler. Ya da Insert boşlukla NVDA kullanıcıları da bunu açabilirler. Tarama moduna geçebilirler. Biz genelde iki modda kullanacağız. Bunun kullanımını derse daha ayrıntılı bir şekilde gösteririm. Şimdi ilk önce buraya biz Türkçe şey ekleyelim. Dil ekleyelim. Bunun için ne yapacağız? Önce gidelim Google'a tekrar. Buradan F6 yapıyoruz. Ve buraya Visual Studio Türkçe paket yazıyorum. İlk başlığa gideceğim şimdi. Gördüğünüz gibi Turkish Language Pack for Visual Studio diyor. Buraya enterlıyoruz. Bir kez bire ya da H harfine bastım. Aşağı doğru devam ediyorum. Tamam, yapmamış neyse. Aşağı doğru devam ediyorum. Kaç tane olduğunu gösterdi. Kaç oy aldığını, ne kadar oy aldığını gösterdi. Install buton var. Install düğmesine tıklıyoruz. Diyor ki önce diyor şeyi indir diyor. Visual Studio'yu indir diyor. İndirdik zaten biz. Continue diyelim. Bunu indirdik. Şimdi Visual Studio'yu kuracak ama Visual Studio'yu kurmak için Visual Studio'yu açıp da kuracak. Visual Studio açılsın mı diye sordu. Bir kez tap yaptığınız zaman işte bu tür bağlantılar, hani Zoom'da yaptığımız zaman her zaman o uyarı geldi. İşte her zaman bu Zoom'da ya da yani şu an Visual Studio'yu kullanıyoruz. Burada açılsın mı dedi. İşaretledim boşlukta. Visual Studio kod adlı uygulamayı açıyorum. Enter'ladım. Yine Insert Z ile sanal açtım. Artık Visual Studio programındayım. Şimdi burada bize bu işlemi nasıl gerçekleştireceğimizi söylüyor. Diyor ki, görüntüleme dilini Türkçe olarak değiştirmek için dil paketini yükledik. Hemen arkasına İngilizce açıklaması var. Kodlama nasıl yapacağız onu söylüyor. Diyor ki, görüntüleme dilini yapılandırmak komutunu kullanıp VS Code görüntüleme dilini açıksa varsayılan kullanıcı dilini geçersiz kılabilirsiniz. Komut paleti aracını açmak için Ctrl Shift P düğmesine basın ve görüntüleme dilini yapılandır komutunu tıklayıp görüntülemek için görüntüle yazmaya başlayın. Şimdi burada bir sıkıntı var. Yani bu aslında bakarsanız yanlış bir çeviri. Yani eğer Visual Studio'nuz İngilizce ise oraya görüntüle yazınca bir şey çıkmaz. O yüzden bunun İngilizcesini yazmamız gerekiyor. Buraya aslında display yazacağız. Bunu da çevirmişler.
Devam edelim. Biz enter düğmesine bastığınızda vurgulanan yerel ayarlarla birlikte yüklenen lokale yüklenen dillerin listesi görüntülenir. Kullanıcı arı verimi dilini değiştirmek için başka bir yerel ayar seçin. Daha fazla virgül bla 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 diyor. Şimdi burayı gördük. Şimdi artık dediği şeyi yapalım. Ctrl Shift P yapıyorum. Diyor ki quick input. Artık buraya bir şey yazacaksın. O komut yani bir komut yazması alanına geldik. Buraya ben Denizli, İzmir, Samsun. Zaten çıktı. Configure Display Language çıktı. Buraya enterlıyorum direkt. Disp yazdığınız zaman direkt çıkıyor. En alta iniyoruz arkadaşlar. Çünkü burada şey hala kapanmamış. En alta indikten sonra en var. En altta. Enter'lıyorum buraya. En İngilizce demek. Bir kez alt aşağı yapıyorum bu şeyi açmak için. Install Additional Language diyor. Buraya tıkladım. Direkt başta H'ye basıp da buradan girebiliriz. H'ye bastıktan sonra 2 kere Bursa'ya basıp install diyelim. Ctrl Shift P yapacağım. Display yazacağım. Configure Display diyeceğim. Buraya tıkladıktan sonra en aşağı ineceğim. Bakın şu an Türkçe yüklenmiş çünkü 1-2 diyor. İngilizceye geldim en aşağı indikten sonra aşağı ok yaptım. TR dedi. TR'yi enterlıyorum. Diyor ki restart etmek zorundasın diyor bunu yaptığın için. Restart edelim. Gördüğünüz gibi artık Türkçeleştir, düzenlemeye çalışmaya, genel bakış vesaire vesaire. Yeni dosya mesela, dosya açma, klasör açma, bla bla bla. Şimdi artık Türkçeleştir. Nasıl yaptığımızı tekrar hızlı bir şekilde anlatalım. İlk önce girdik. Visual Studio kod yazdık. Visual Studio boşluk Code. Daha sonra çıkan XD'ye girdik ve buradan bir kez H harfine basıp ya da bir kez bir harfine basıp B'ye bastık. Download for Stable Windows dedi. Oraya tıkladık. Daha sonrasında bize bir uyarı çıkarttı. Dedi ki dosyayı saklamak istiyor musunuz? Shift F6 yaptıktan sonra gittik ve sakla dedik. Dosyayı yükledi, açtık. Standart adımlarla kurduk. Sadece en sonda buff ekleyi, masaüstüne kısa yol oluşturmayı, e, Windows'un gezginindeki o application tuşuna bastığınız zaman çıkan menüde, context menü dediğimiz menüde göstermeyi ve bunu klasörler içinde yapmayı işaretledik. Daha sonra kur dedik. Visual Studio'muz kuruldu. Daha sonra gittik. Google'a Visual Studio kod Türkçe paket yazdık. Orada direkt Turkish Package for Visual Studio çıktı. Tıkladık siteye. O sitede de girip install'ı bulduk. Install'a tıkladık. Orada bize Visual Studio'ya sahip olmak ister misin dedi. Zaten biz sahip değilmişiz gibi. Oraya bu uyarıyı bir daha göstermeyi kısmını işaretlemeden isterseniz direkt Continue diye bastık. Continue düğmesine bastık. Continue düğmesine bastıktan sonra bize bu uygulamayı Visual Studio Code'da açmak ister misiniz diye sordu. Açtık. Ve daha sonrasında install dedik. Orada hatta şeyler de vardı. Nasıl bunu yapabileceğimize dair. Pardon, daha sonrasında gidip Ctrl Shift P'ye bastık. Oraya disk yazdık. Denizli, İzmir, Samsun, Pırasa. Enter'ladık. Ve daha sonra orada en altta, en aşağıya indikten sonra İngilizce ile N'le birlikte bir şey daha vardı. Ne diyordu orada bize? Install another language. Oraya tıkladık. Ve oradan en aşağıda en aşağıda demeyeyim de bir kez 1'e bastıktan sonra Turkish Package for Visual Studio dedi. B ile install butonunu bulduk ve tıkladık ona. Daha sonra bir kez daha Ctrl Shift P yapıp yine disk yazdık oraya. En aşağıya indik. Bu sefer N ve TR vardı. TR'yi seçip restart ettik. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu şekilde biz Visual Studio'yu bilgisayarımıza kurup Türkçe paketinde
içerisine dahil etmiş olduk. Turkish language fact provision. Meeting controls. Audio setting to Saudi Esla Zoom.